Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sesini bugün de halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla Gaziantep Araban ilçesinden Başpınar Mahallesi muhtarımız Doğan Kılıç ile kamuoyuna duyuracağız. Bu köyü daha önce de ziyaret etmişti, arkadaşımız bizi tanıdı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarlığı da. O zaman Cemevinin önünde röportaj yapmıştık. Öbür muhtarımız da Cemevi inşaat halindeydi. Köylünün katkılarıyla tamamlandı. Doğru mu muhtar? Aynen. Evet. Ama biz bu işinin eksik olan kısımlarının da ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları tarafından tamamlanmasını istiyoruz, rica ediyoruz halk adına arkadaşlar. İnsanlar istediği gibi ibadetlerini her yerde yapmalı diyoruz. Efendim Başpınar ilçe merkezine kaç kilometre mesafede? Şu an 16 kilometre. 16 kilometre mesafede. İlçede kime sorsan Başpınar bölgesi diyor arkadaşlar. Ama buraya geldik, daha önce de dile getirmiştik. Buranın altyapısı, kanalizasyonu yapılmış. Ancak sokakların parke taşı hiç yok. Hiç yok. Parke taşı yok. Cenazelerimizi mezara taşımaktan çok zorlanıyoruz. Yaşlarımız köyün içinde dolaşamıyor. Bunu defalarca dile getirdik. Hiçbir şey almadık. Biz netice alamadık. Daha önce 4 yıl önce bir arkadaş yine geldi. Aynı şeyleri anlattık. Ama hiçbir hizmet almamışlar. Hiçbir hizmet 4 yıldan beri. Çöp konteyneri daha verilmemiş. Doğru mu efendim? Çok çöp konteyneri 3-5 tane. Onlar da kırık dökük. Onlar iş göremiyor. Yenisini istedik. Evet. Hasan Doğru Başkanımızdan mutlaka biz buranın çöp konteynerlerinin öncelik temin edilmesini ve en az çöplerin haftada 2 gün toplanmasını istiyoruz arkadaşlar. Ama bunu ilçe belediyesi, şimdi ara sokakları ilçe belediyesi yapacak. Doğru mu efendim? Evet. İlçe belediyesinde de ne yaptı halk? 2 dönem aynı partiden seçilmişti. Bu dönem ne yaptı? Değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçildi. Aynen. Hasan Doğru abimize de rica ediyoruz. Başpınar bölgesi olarak anılıyor burası. Evet. Bu bölgede de Başpınar örnek mahalle olmasını istiyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Teşekkür ederiz. Mutlaka bu sokakların parke taşı tamamlanmalı. Eğer arabanla bir tane mahalleye hizmet götürülecekse Araban Belediyesi, o da Başpınar Mahallesi olmalı diyorum. Doğru mu efendim? Aynen öyle. Evet. Yani bu partide yani Başpınar'dan da en fazla desteği aldığına inanıyorum. Aynen öyle. Doğru mu? Hasan abiden rica ediyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Aynen öyle. Bugün mutlu oldum. Fıstıklı Dağ'a gittik. Baktık orada belediye kepçesini göndermiş. Kamyonlu iş makinesini göndermiş. Kardeşimiz orada. Recep kardeşimiz, Sabancı kardeşimiz baktım hizmet yaptırıyor. Mezeliğin önündeki o molozları aldırıyor. Orada parke taşı döşenecekmiş. Aynen. Biz diyoruz ki Araban'da bir tane mahalleye eğer parke taşı verilecekse o da Başpınar olmalı diyorum araştırmacı gazeteci olarak. Zaten objektif gazeteciyim ben. Çünkü burası kime sorsan Araban'da diyor ki Başpınar bölgesi diyor. Aynen. Yol, asfalt, merkezi köy yani. Sıcak asfalt yapılmış. O zaman yolda gündeme getirmiştik. Evet, yani hizmet yapılmadı demeyelim. Yok yapıldı, teşekkür ederiz. Yani ben araştırmacı gazeteci olarak bu yoldan gelirken o Küçüklü'nün yolu gibiydi burası. Orada hep çukurdu arkadaşlar. Ben o zaman bu yolu da gündeme getirdim. Akbudak'a kadar asfaltlanmış 30 kilometre. Yani hakkımızı da kimse yemesin. Yani ben araştırmacı gazeteci olarak halkın sesini her zaman duyuruyorum. Hizmette unutulan yerler benim için namus meselesi. Ben buna Başpınar'ı da inşallah hizmet yapılana kadar bunu da birinci sayfada yayınlamaya söz veriyorum. Çünkü bu güzel kardeşimiz, Doğan kardeşimiz seçilmiş. Şimdi bak, evet. Şunu söylüyorum. Araban'da 46-47 tane köy var. Hepsini dolaşıyorum. Tek hizmet görmeyen tek köy. Evet. Burası merkezi köy olduğu halde hiç hizmet görmemiş. Bunu defalarca dile getirdik. Dilekçelerimizi vermişiz. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vermişiz. Araban'a dilekçe vermişiz. Bir türlü sonuç alamıyoruz. Bir türlü Fatma Şahin Hanım'a yetişemiyoruz belediye başkanımıza. Randevu alamamış. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız yani Fatma Şahin'den randevu talep ediyor muhtarımız. Evet, buyurun. Vallahi yani cenazemiz olduğu zaman kimsenin köye gelmesini şey yapmıyoruz yani istemiyoruz. Niçin? Cenazemize araba çıkmıyor. Mezarımıza araba çıkmıyor. Yaşlarımız köyün içinde dolaşamıyoruz. Biz utanıyoruz yani. Toprak, taş, doğru mu efendim? Yani her taraf çamur, dökük, yani bu yazık yani. Bize de bakılsın yani. Gelsin çevre köyleri bir kontrol etsin, bir de Başpınar'a gelsin. Dağ köyüne gittim, oranın da yolu bozuk. Yukarı yufkalı bayan muhtarımız seçilmiş, Arzuman Toprak. Evet. Oraya dahi güzel parke taşı döşenmiş, doğru mu efendim? Çok az bir hane nüfusu var. Hizmet ama burası Başpınar bölge olarak anılıyor. Güzel de bir ana yol üzerine kurulmuş. Merkezi köy yani. Merkezi köy. Evet. Ancak sokaklar çamur, toprak içerisinde. İnsanlar mezarlığına giderken güçlük şeklinde araçtan çıkmadığını söylüyor muhtarımız. Yani Sayın Fatma Şahin'den şunu bekliyorum. O yaşlılara ve cenazelere çok özen gösteren bir başkandır.
rica ediyorum. Bu köyün bir an önce düzelmesini istiyorum. Evet. Kilitaşı gelmesini istiyorum. Bir de içme suyunda sorun var. Doğru efendim. İçme suyunda. İçme suylarımız, şebekemiz hiç değişmedi. 90'lı yıllarda yapılmış arkadaşlar asbest boru insan sağlığına zararlı. Doğru mu efendim? Aynen. Sular içemiyoruz. Yani gücü olan arıtma almış. Diğerleri o normal suyu içe herkes hasta oluyor burada. Yani biraz buraya el atılması gerekiyor. İçme suyu, sokakların parke taşı tamamlanmalı diyoruz. Yani Süleyman Bey konteynerlerine mutlaka ne yapılmalı? Bir de unutmam. Çocuk parkı. Ha, çocuk parkı, evet. Çocuk parkı vallahi istiyoruz. Köyün içine dolaşıyorum, çocuklar benim yakamdan tutuyor. Amca her tarafta park var, bizde ne park yok. Değil mi? Utanıyoruz vallahi, bir muhtar Evet. ben utanıyorum yani. Bu zor bir şey değil. 2 tane milletvekili bir günlük harçlığını bize bu köye tahsis etse, inan ki bu sorunlar hep çözülecek. Evet. Bir günlük harçlığını. Evet, iki milletvekili bir günlük harçlığını gönderse buraya çocuk parkı vurulur diyor muhtarım. Delikanlı milletvekili ve de bakan varsa inşallah çıkacak. Çocuk parkını ilçe belediyesi yapabilir. Hasan Doğru başkanımızdan bu mahalleye ilk çocuk parkı yapmasını istiyorum. Çocuklar cıvıl cıvıl oynamalı. Doğru mu efendim? Aynen. Evet. Bir cemevinin önüne çocuk parkı yapılmalı. Çünkü insanlar orada mevlütlerini yaparken çocuklar geliyor. Var. Doğru mu efendim? Geniş yeri var. Başka bir muhtarımın uygun göreceği ikinci bir yere de 2 çocuk parkı oraya istiyorum. Hasan Doğru Araban Belediye Başkanımızdan rica ediyorum halk adına. Hasan Doğru'dan yapmasını ben gerçekten gücü olsa yapacaktır ama destek alamıyor büyük ihtimal. Hasan Doğru olsa ilk yapacağı hizmeti bize yapar. Buna inanıyorum. Yapmalı da ben. Büyükşehir'den Hasan Doğru'ya destek ediyoruz. Büyükşehir Hasan Doğru'ya destek verdiği an ilk yapacağı Hasan Doğru ilk buraya nereye hizmet yapacaksa ilk önce Başpınar yapacaktır. Evet. Arkadaşlar Başpınar örnek mahalle olmalı diyoruz ve biz de bunu basın yayın yoluyla her zaman duyuracağız. Arkadaşıma da söz veriyorum burada. 2-3 sayımızda bir bu Başpınar'ın haberini yapacağız. Muhtarımızla da irtibat kuracağız. Telefonum saati. Tekrar ediyoruz yani. Bizim en büyük sıkıntımız Kilitaş. Parke taşı tamamlanmalı. Kilitaşı 1, çocuk parkı 2, içme suyu 3. İçme suyumuz 3. 3 tane temel sorun var burada. Bir tanesini ilçe belediyesinden bekliyorum. Diğer 2 hizmeti de Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Fatma Şahin'den rica ediyorum. Gerçekten o Esentepe mi? Esentepe. Her taraf pırıl pırıl olmuş. Park da yapmışlar. Gördün mü orayı? Güzel. Arkadaşlar her taraf parke taşı döşenmiş. Oraya döşendiyse buraya neden döşenmedi diyoruz. Ve Başpınar örnek mahalle olmalı diyorum. Başka da uzatmayalım muhtarım. Birazdan. Evet. Bu mesela 4 tane kapı yaptık. Cem'e vallahi endişeyle dileniyoruz parayı. Utanıyoruz yani. Evet. 4 tane dış kapı için demir kapı yaptık. Lira toplana kadar yani utandık yani. Evet. Yani devletin de cemevlerine yardım yapmasını istiyoruz. Işıklandırma Türkiye'de karanlık, Cem'in etrafı hep karanlık. Evet. Işıklandırılmasını istiyoruz. Cem'in etrafının düzelmesini istiyoruz. Yani masraflarının belediye tarafından karşılanmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani camilere hizmet yapılıyorsa cemevlerine de yapılmalı diyoruz. Tabii. İşte muhtarıma da söyledim. Artık cemevlerine de ibadethane statüsü verilmeli. İnsanlar istediği şekilde ibadetlerini yapmalı diyoruz. Türkiye'de artık insanlar bu konunun gündemden düşmesini, insanların kardeş ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Yani kimse kimseyi ötekileştirmesin arkadaşlar. Aynen. Hepimiz kardeşiz diyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için Gaziantep Araban Başpınar Mahallesi muhtarımız Doğan Kılıç'a da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.